Bu videoda her zaman yaptığım gibi giriş konuşması yok. Direkt konuya dalıyorum. Çünkü kan donduran, acayip kafa karıştırıcı bir dosyayla karşı karşıyayız. Anlayabilmek istiyorsanız dikkatli ve videonun sonuna kadar sakin bir kafayla dinleyin. Ha bir de severseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Olayın birazcık gerisine gidelim. Lori isimli bir kadın ki kendisi bu hikayenin başrolü oluyor, 2006'da Charles Wallow ile evleniyor. Arkadaşlarının verdikleri ifadelere göre birlikte mutlu bir evlilik sürüyorlar. Tabi bu Lori'nin ilk evliliği değil. Geçmişte yaptığı 4 evlilikten bir kızı ve bir oğlu var. Lori'nin büyük çocuğu yani eski eşinden olan oğlu başka bir yerde kalırken çift o zaman 4 yaşındaki kızı Tylee'yi yanına alıyor ve bir aile olarak yaşamaya başlıyorlar. 8 yıl süren evliliğin ardından çiftin hayatlarına 2014'te birisi dahil oluyor. O isim de J.J. Wallow. Aslında J.J. iş adamı Charles'ın kız kardeşinin torunuydu. Neden olduğu bilinmiyor fakat evet, Charles kız kardeşinin torununu evlat ediniyor ve J.J. de Charles'ın soyadını alarak bu mutlu aileye dahil oluyor. Hatta J.J. otizm hastası bir çocuktu ve Lori'nin arkadaşlarının söylediğine göre Lori J.J.'ye çok iyi bakıyordu. Çevresine adeta bir melek imajı çizmişti. Belki de başlarda gerçekten öyleydi. Charles adeta melek olan eşi Lori ve çocukları J.J. ile Tylee mutlu bir hayat sürüyorlardı. 3 yılın ardından 2017'de sanki bir şeyler değişmeye başlamıştı. Lori çocuklara eskisi gibi şefkatli davranmıyor ve kocasıyla sürekli kavga ediyordu. O melek kadının yerini sanki başkası almıştı. 2017 civarında Lori Chad Dable adında Hristiyanlık, farklı dinler ve kıyamet günü gibi mistik konularla ilgili kitaplar yazan bir yazarı okumaya başladı. Hatta tam manasıyla bu kitaplardan başını kaldırmamaya başladı. Chad'in kitaplarının teması genellikle dünyanın sonuna hazırlanmak, dine bağlılık, dünya dışı dinler gibi ilginç konulardı. Chad bu yazarlık kariyerinin yanında podcastler de yayınlıyordu. Lori ilginç bir şekilde bir anda adeta Chad'in bir sempatizanı olmuştu. Kendisi bu kitaplarla yatıp kalkıyor ve etrafında insanlara sürekli bu kitaplardan bahsedip onların da bu kitapları okumalarını istiyordu. Ama bu kadın sadece yazarın kitaplarına ya da podcastlerine değil, kendisine de kafayı takmıştı. Takıntılı bir şekilde Chad'e ulaşmaya, onunla görüşmeye çalışıyordu. Ve bu takıntılı günlerin ardından Lori, aile ilişkilerinin de kötüye gidişiyle sonunda nihai amacına ulaşıyor. 2018 yılında bir şekilde hayranı olduğu yazar Chad Dable ile tanışıyor. Bu ilişki tanışmakla kalmıyor ve ikili dine bağlılık ve kıyamet temalı podcastleri de beraber yapmaya başlıyorlar. Aslında yazar Chad de evliydi. Hatta eşi Tammy ile birlikte 5 çocukları vardı. Onun da mutlu sayılabilecek bir evliliği vardı. Ama bu ikilinin yan yana gelmesi ikisinin de ailesini paramparça edecekti. Az sonra anlayacağınız üzere bu sanılanın aksine basit bir aldatma mevzusu değildi. Lori ve Chad artık ayrılmıyor, sürekli birlikte takılıyorlardı. Podcastlere aralıksız devam eden ikiliden Lori, tabiri caizse artık kafayı tamamen sıyırmış, eşiyle de evlerini ayırmıştı. Arkadaşlarına ve çevresine dinden ve kıyametten bahsetmenin ötesinde artık karanlık yaratıklardan ve ruhlardan bahsediyor, kendini kıyamet gününe hazırlanan bir tanrı olarak görüyordu. Lori'nin eşi Charles artık bu durumdan fazlaca rahatsız olmaya, hatta korkmaya başlamıştı. Çünkü 14 yıllık karısı onu ölümle tehdit edecek kadar ileriye gitmişti. Charles daha fazla dayanamadı ve 2019 yılında polise giderek durumu bildirdi. Karısının tehlike arz ettiğini, kendisini tanrı olarak gördüğünü ve ondan ayrılmak istediği için ölümle tehdit edildiğini anlattı. Ayrıca doğal olarak bir boşanma davası açtı ki zaten evlerini aylar önce ayırmışlar ve velayet tartışmalarına başlamışlardı bile. Ayrıca Charles mahkemeye verdiği dilekçede kendisinin ve çocuklarının güvenliğinden endişe ettiğini de ekledi. Charles'ın açtığı dava sürerken talihsiz adam Temmuz 2019'da Lori'nin Arizona'da çocuklarla birlikte yaşadığı eve otizmli oğulları J.J.'yi okula bırakmak için almaya gitti. Fakat eve geldiğinde Lori'nin erkek kardeşi Alex de evdeydi ve J.J.'yi Charles'a vermeyi reddettiler. Israrlar ve tartışmalar sonrası Lori'nin erkek kardeşi Alex, Charles'ı silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen yetkililer Alex'in ifadesini aldığında kız kardeşiyle Charles'ın kavga ettiğini ve Charles'ın fiziksel şiddete başvuracağı için kardeşini korumak adına onu vurduğunu söyledi. Lori ve kızı Tylee bu ifadeyi doğrulayınca Alex meşru müdafadan serbest bırakılsa da davası devam etti.
Lori kardeşi ve çocuklarını alarak ölmesine sebep olduğu kocası Charles'ın evine taşındı. Geçen günlerin ardından Lori hiçbir şey olmamış gibi yaşıyor ve yazar Chad ile yakınlaşmaya devam ediyordu. Fakat çevresinin verdiği ifadelere göre, burayı iyi dinleyin, Lori eski eşinden olan kızı Tylee ve evlat edindikleri kocasının kız kardeşinin torunu olan JJ ile alakalı karanlık bir ruh olduklarından, şeytan olabileceklerinden falan bahsediyordu. Kendi çocukları hakkında bu tarz ithamlarda bulunan Lori gerçekten artık kafayı yemişti. Bir gün gezmek için çocukları ve kardeşini alıp Yellowstone Parkı'na gittiler. Alex, Lori, JJ ve Tylee'nin bulunduğu gezi ekibi geri döndüğünde Tylee ortada yoktu. Sadece üçü geriye dönmüştü. Genç kızdan geriye, geziye gittikleri gün çekildikleri bu fotoğraf kaldı. Tylee'den bir daha haber alınamadı. Fakat Tylee'nin annesi Lori bunu polise bildirmedi ve komşularının sorularını Tylee arkadaşının yanında gibi sözlerle geçiştirdi. İlginç bir detay da bu olaydan çok sonra fark edildi ve dosyada yerini aldı. Burayı da iyi dinleyin. Tylee'nin kayboluşundan bir gün sonra müfettişler Lori'nin erkek kardeşi Alex'in telefon GPS'inin 2 saat boyunca kadının sevgilisi Chad Daybell'ın evinin arka bahçesinden sinyal verdiğini tespit etti. Alex'in telefonunun Chad'in arka bahçesinden 2 saat boyunca sinyal almasının ardından alınan sinyal evden ayrıldığını gösterdikten 14 dakika sonra Chad karısı Tammy'ye bir mesaj attı. Mesajda bahçede bir rakun vardı. Hızlıca silahımı aldım ve rakunu vurdum. O artık evcil hayvan mezarlığımızda gömülü yazıyordu. Ne anladınız yorumlara yazarsınız artık. Ama sıkı durun. Lori'nin kızı Tylee'nin kayboluşunun üstünden birkaç hafta geçmişti ki diğer çocuk JJ de bir anda ortadan kayboldu. Lori'nin çevresinde karanlık ruhlar olarak bahsettiği 2 çocuğu da ortada yoktu. Yine JJ'in kayboluşundan bir gün sonra müfettişler, Lori'nin erkek kardeşi Alex'in telefon sinyalinin geçen seferki gibi Chad'in arka bahçesinde görüldüğünü söylediler. Bu sefer orada sadece 17 dakika kalmıştı. Ve bilinenlere göre Alex ile Chad'in bir ilgisi yoktu aslında. Tanışmıyorlardı. Bitti mi? Bitmedi. Bu kayıp olayları yaşanırken Lori'nin artık sevgilisi diyebileceğimiz adam, yazar Chad'in ailesinde de trajediler başverdi. JJ'in kayboluşundan yaklaşık bir ay sonra 19 Ekim 2019'da karısı Tammy gece yatağına yatıp uyudu ve sabah bir anda ölü olarak bulundu. Alınan ifadelerde çiftin büyük oğlu annesinin yatağında vefat ettiğini ve babasıyla bu durumu fark ettikleri an 911 aradıklarına dair ifade verdi. Polis duruma pek akıl sır erdiremese de adli tıp ölümün doğal gözüktüğünü söyledi ve ailesinden onay almadan otopsi yapmalarına izin yoktu. Zaten yatağında ölü bulunan kadının eşi otopsi yapılmasını reddetti ve Tammy'nin ölümü kayıtlara doğal nedenlere bağlı ölüm olarak geçti. Ve yine sıkı durun, 2018 yılında tanışan ve yalnızca bir yıl sonra 2019 yılında eşlerini ve çocuklarını kaybeden ikili Lori Vallow ve Chad Daybell, çocuklar hala kayıpken Tammy'nin ölümünün üstünden henüz 2 hafta geçmişken Hawaii'ye giderek bir plajda düğün yaptılar ve evlendiler. Bu evlilikten birkaç gün sonra evlilik haberini alan JJ'in büyük annesi Kay, torunundan haber alamadığını polise bildirip JJ'in kontrol edilmesini istedi. Neyse ki birileri bu kayıptan haberdar olmuştu artık. Rexburg polisi JJ'yi aramak için ilk adresi olan Lori'nin evine gitti. Lori polise ifade vererek JJ'in güvende olduğunu ve bir arkadaşının yanında Arizona'da kaldığını söyledi. Tabii polisler bu durumu kontrol etmek için bahsedilen arkadaşının evine gittiler. Fakat durum ortadaydı. Zavallı otizmli JJ kayıp. Müfettişler bu kaybı soruştururken haliyle Tylee'nin ifadesine de başvurmak istediler. Fakat genç kız da ortada yoktu. Polisler durumun vehametine sonunda varmaya başlamış olacaklar ki ülke çapında bir arama başlatıldı. Bunlar yaşanırken Lori ve Chad Daybell Hawaii'ye geri dönmüşlerdi bile. Kısa bir vaktin ardından olayın derinlerine inen müfettişler bu kirli ilişkideki tek sorunun çocuklar olmadığının farkına vardı. Aralık 2019'da haklı olarak Chad'in eski karısı Tammy'nin ölümünden şüphelenmeye başladılar. İlk başta otopsi yapılması reddedilen kadını mahkeme emriyle mezarından çıkararak otopsi yapılmasına karar verdiler. Ama otopsi raporu davanın gizliliği sebebiyle hala günümüzde açıklanmadı. Sevgili arkadaşlarım, siz şu an ne kadar karmaşık duygular içerisindeyseniz inanın ben de öyleyim. Bu zorunlu otopsi emrini verdikten yaklaşık bir hafta sonra polis Chad'in bahçesindeki telefon sinyallerinin farkına varıp 2 hafta önce evlenen Lori'nin kardeşi Alex'in evine gitmişti. Fakat Alex ölmüştü ve bu ölüm kayıtlara doğal sebepler olarak geçti.
Tüm bunlar yaşanırken yetkililer bir yıl içerisinde eşi kardeşi tarafından öldürülmüş. Sonra 2 çocuğu kayıp olan, en son kardeşi de ölü bulunan ve o sıralar Hawaii'de yeni eşiyle takılan Lori'den ısrarla iyi olduklarını iddia ettiği kayıp çocuklarının iddia ettiği şekilde iyi olduklarına dair bir kanıt sunmasını istedi. Haliyle kadın bir kanıt sunamadı ve yetkililer Hawaii'de kokonat suyunu yudumlayan kadını 20 Şubat 2020'de tutukladı. Şimdi bu dosyanın günümüzdeki son haline yaklaşalım. Defaatle ifadesi alınan Lori, çocuklarının nerede olduğunu asla söylemedi. Lori'den bir bilgi edinemeyen polisler araştırmalara devam ederken 9 Haziran 2020'de FBI, Lori'nin yeni eşi yazar Chad'in evine bir baskın düzenledi. Chad Daybell'ın evinde sıkı bir araştırma yapan ekipler, evin etrafında yapılan kazı çalışmalarında zavallı JJ ve Tylee'nin cenazelerine ulaştılar. Müfettişlerin tahminine göre Tylee, Alex'in telefon sinyalinin ilk bulunduğu gün, yani Chad'in karısına "Rakun'u hayvan mezarlığına gömdüm" mesajını attığı gün gömülmüştü. Öte yandan adamın bahçesinde farklı insanlara ait olduğu düşünülen kalıntılara da rastlandı ve attığı mesajda bahsettiğinin aksine bahçede gömülmüş bir rakun bulunamadı. Bunun üzerine polis Chad Daybell'ı tutukladı. Ertesi yıl tutukluluğu devam eden Chad ve Lori Daybell, JJ ve Tylee'nin ölümleri nedeniyle 1. derece cinayetle suçlandılar. Chad haliyle aynı zamanda ölen karısı Tammy Daybell'ın cinayetiyle de suçlanıyordu. Fakat bu suçlamaları tamamıyla reddetti. Diğer tarafta ise Lori'nin davası kadının akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle askıya alındı. Bu yaşananlara rağmen Chad'in ölen karısından olan çocukları babalarının masum olduklarına dair ifade verdiler. Ve Lori ile esrarengiz şekilde ölen kardeşi Alex'in babalarına tuzak kurduklarını söylediler. Buraya kadar beni dinleyenlerin bu olayın nihai bir sonuca ulaşmış olmasını umduklarını biliyorum. Fakat aradan geçen 3 yılın ardından bu ikilinin davaları günümüzde 2023'te hala devam ediyor. Fakat söylenenlere ve tahminlere göre Chad'in ölüm cezasıyla çarptırılması bekleniyor. Lori ise 2023 Mayıs'ının 2. haftasında, yani bundan birkaç hafta önce çıktığı mahkemede çocuklarını öldürmek, çocuklarının sosyal güvenlik ödemelerini çalmak ve ölen kocasının cinayetine komplo kurmaktan suçlu bulunmuş durumda. Ama kesinleşmiş cezası önümüzdeki günlerde belli olacak. Bir güncelleme olursa tekrar yorumlarda ya da topluluk sekmesinde bunu belirtirim. Ayrıca bu konuyu derinlemesine merak ediyorsanız Netflix'te bulunan Annemizin Günahları isimli mini diziyi de izleyebilirsiniz. Gerçekten çok karışık bir dava. İnanılmaz fazla detaya ve para aktarma olaylarına falan sahip olduğu için ben olayın en net ve anlaşılır kısımlarını size aktardım. İngilizce biliyorsanız bu durumla ilgili saatlerce süren araştırma videoları, programlar ve yazılar var. Detaylıca inceleyebilirsiniz. Fakat bizim kanala çok uygun bir içerik olmayacağı için 2-3 saatlik bir video yapmak istemedim. Olay benim anlattığım kadarıyla sınırlı değil. Daha iğrenç birçok detay var. Biliyorum biraz kafanız karıştı. Ama yorumlarda melek diye addedilen bu kadına, tabi paranormal fikirlerin dışında bir anda ne olmuş olabileceğini, ayrıca Lori'nin kardeşi Alex'in neden öldüğünü, Chad'in eşi Tammy'nin cinayete mi kurban gittiği hakkında fikirleriniz varsa yorumlarda yazın, biz de aydınlanalım. Ben yazarken ve seslendirirken gerçekten çok gerildim ve kafam karıştı. Dediğim gibi yorumlarda buluşalım. Haftaya görüşmek üzere. Her zaman olduğu gibi bir sonraki videoya dek iyi olun.